3B Haziran güncel taktik videomuz geldi. Öncelikle like at, abone ol, HP puanı unutma. Bu arada Telegram grubumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Linki bırakacağım aşağıya. Linkten tıklayıp da direkt Telegram'a gelebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa bakın özelden yazmıyorsunuz. Grubumuza analiz sonuçlarını atın. Sorunuzu sorun. Ben direkt dönem. Yazıları asla dönüş yapmıyorum çünkü çok fazla yazışma oluyor. Ama fotoğraflı şekilde etkileşimi alırsınız direkt. Evet, şöyle başlatalım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Rakipten 7 rank falan yükseğimdir. Pardon, burası neden böyle olmuş? Ha tabi sildiğimiz için. Madsen, Lamine Yamal vazgeçilmezimiz. Özellikle böyle düşük yapıdaki liglerde bu adam uçak. Çünkü rakipler onu yakalayana kadar o bambaşka arayı açıyor arkadaşlar. Bayağı da etkili, bildiğiniz canavar. Evet, şöyle burayı bir hızlı geçelim. Bakalım Yamal ne yapmış. Lamine Yamal bir asist daha. Bir gol bir asiste bitirmiş maçı. Bakın şöyle %64'te rakip 5-4-1-B geldi. Ona göre taktiğini, içeriğini ayarladığım için gelelim buraya. Evet, defansif orta saha çok önemli. Defansif orta saha yoksa yok, iki yönlü orta saha yok. Bakın arkadaşlar, neden defansif orta saha önemli bak. Defansif orta sahanın bakın Wendel var iki yönlü ve Miretti var iki yönlü orta saha. Bakın şimdi 78, 76, 77. Ama Arthur'a bakın 74, 79, bakın defansif anlamda çok güçlü. O yüzden defansif orta saha çok önemli. Burada Wendel'de bir tık defansif gibi gözükse de aslında iki yönlü orta saha olduğu için o yüzden onu dos yapsanız bu verimi doğru dürüst alamazsınız. İş görür mü? Görebilir ama daha verimli olması için bakın bu defansı yüksek olan oyuncunun orada mutlaka oynaması lazım kardeşim. Yani özelliklerinden bahsediyorum bak. Özelliklerinden defansı yüksek olan oyuncunun mutlaka 4-3-3-B'de sahada olması lazım. Dediğim gibi burada 81 Wendel'i dos yapıp da oraya koyarsanız aynı verimi vermeyebilir. Biz sağlam alalım, gerisi hikaye. Burada şöyle bakalım hemen. Gene değinmek istediklerimizden bak. Hücumu yüksek olan oyuncu. En sağda bakın Hüssin mi neyse, ne zıkkımsadı. Onun 15, diğerinin 14 ama Hüssin'in herhalde öyle okunuyor ya da Hüssin mi ne zıkkımsa. Onun defansifi daha yüksek olduğu için direkt onu defans anlamında kullandım ve body'yi de sağ kanada verdik. Ne oynadı? Kanat bek olarak. İlla bunu envanterden kanat bek yapmanıza gerek yok. Emin olun aynı verimi verecektir. Yapsanız da bir anormal artıya geçmiyor. Bu şekilde de yeter ki siz burada dizilimde bakın hücum kısmını güzelce oturtun. Burası tamam olduktan sonra forvet, zaten kanat forvetleri koydum. 3 tane forvetiniz de olabilir. 3 tane kanat forveti de oynatabilirsiniz. Yeter ki burada defansı düşük olan ortaya alın. Gerisi hikaye. Şimdi gelelim en baba yere. Rakip bana ne çıkmıştı? 5-4-1-B. Defansif geldi yani rakip. Ne yaptık? Paslı oyun. Hakem neydi hakem? Hemen hakeme de bakalım. Özür dilerim hatırlamadığım için. Hemen hakeme de döndüm. Bak, hakem sarıydı. Ben rakipten zaten üstünüm çok fazla. Hani 7 rank falan. Yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden agresif yeterli. Çok agresife çekmene gerek yok. Hemen geldik burada. Orta saha kesinlikle defans yardım ediyor. Bak, rakip 5-4-1-B geldi. Baskımız rakibe yakın oyna 62. Hücum kısmı 67 ve yüksek hızda paslaşmada 67. Gördüğünüz gibi offside tuzağı kapalıydı. Şimdi biz bunu nasıl kullanacağız? Gelelim ona. Ben rakibe bu şekilde kullandım. Ev sahibi avantajı da vardı. Paslı olarak 5-4-1-B'ye çıktım. Şimdi gelelim burayı güzelce dinle bak. Oyun planı. Kaleyi görünce vur. Kontratak ve uzun top alan. Defansif gelen rakiplere karşı paslı oyun. Orta saha mutlaka defansa yardım ediyor. Baskımız 62. Hücumcu stilimiz 67 ve yüksek hızda paslaşma 67. Kontratak ve uzun topta sadece offside tuzağını açıyorsun. Gerisini de kapatıyorsun. Bunu nasıl kullanıyoruz? Rakiple eşitten tutun da bak, rakiple eşitten tutun da rakipten 7 rank 8 ranka kadar özellikle bu defansif gelen rakiplerden
Orta saha defansa yardım ediyor. 8 rankın üzeriyseniz mevkiler sabit oynuyorsunuz. Keyfinize bakıyorsunuz. Bak 7 ranka kadar orta saha defansa yardım edecek. 8 ranktan itibaren mevkiler sabit yapıyorsun. Ha ben sağlam alayım diyorsan bunu 10 ranka kadar da orta saha defansa yardım edebilir ev sahibiyken. 10 rankın üzeri mevkiler sabit oynayabilirsin. Gayet de güzel işini görür. Peki oyun planı, kanatları kullan ve paslı gelen rakiplere ne yapıyorsun? Kanatları kullan yapacaksın. Yine burayı 7 ranka kadar eşit olduğundan tut da 7 ranka kadar orta saha defans yardım edecek. 7 rankın üzeriyseniz mevkiler sabit yapın. Bu şekilde oynayın. Verimi zaten göreceksiniz. Hatta bunu 8 ranka kadar da yapabilirsiniz orta saha defansa yardım konusunu. Burada rakiplerinin sürekli bu şablonla, bu formasyonla geldiği için orta sahanın defansa yardım etmesi mutlaka önemli. Bilginiz olsun. Deplasmanda ise arkadaşlar geldik burada. Pasta oyuna döndük. Oyun planı. Kaleyi görünce vur. Kontra atak ve uzun top olan rakiplere. Pasta oyun yapıyoruz. Bakın bu sefer burayı düşürüyoruz. 52. Bak 62'den 52'ye düştüm. Özür dilerim. 52, 62, şöyle 63. Kontratak ve uzun topta offside açtın, gerisine kapattın. Bak formasyon şiir gibi. Baskıyı düşürdün, deplasmandasın. Nasıl kullanacaksın? Rakipten 3 rank yüksek olduğumuzdan tut da 8 rank yüksek olduğumuza kadar oyun planı, kontratak, kaleyi görünce uzun top olan rakiplere karşı pasta oynayacaksın. Tamam mı? Orta saha defans yardım edecek. 52, 62, 63 şeklinde. Rakipten üstünsek yani 8 rankın üzeriysek abi geleceksin buraya 62'ye çekeceksin. Buraları böyle 66, 67 de yapabilirsin. Hiç önemli değil. Burayı da yine 67 babında şöyle sabitleyeceksin. Bunda 8 ranktan yüksek olduğunda oyun planı kontrada kale görünce vur ve uzun top alan rakiplere karşı kullanacaksın. Peki oyun planı kanatları kullan, paslı oynanan rakipler. Yani 4-3-3 olur, 4-4-2 olur, 3-4-3 olur her neyse. Oyun planı bizim için önemli burada. Kanatları kullanı çevirdin. Tamam mı? İlk önce şurayı yine 62'ye çektin. 52'ye çektin özür dilerim. Burayı 62'ye çektin. Burayı da 63'e çektin. Bak öbür neydi? 50-60-60'tı. Burada bir tık daha ileri aldı. Çünkü formasyonda biraz zedelenme var. Tamam mı? Burada deplasmanda eşit olduğumuz oyun planı kanatları kullanma, pas olan rakiplerde eşit olduğumuzdan tut da 6 ranka kadar yüksek olduğumuz rakiplere bu şekilde kullan. Hakeme anlatayım. Sarı, mavi, yeşil bak bu formasyonda çok agresif. Kırmızı, turuncu hakemde normal oynayacaksın. Burayı da güzelce dinle. Özellikle 10 rank üzerindeyseniz çok agresif yapmayın. Bilginiz olsun. Kırmızı karta sebebiyet vermeyin. Evet. Şimdi 7 rank ve üzeriysek ne yapacağız? Yine orta saha defansa yardım etsin arkadaşlar. Yine buraya şöyle 62'lere çekin. 62, 67, 67. Bu şekilde bırakın. Ve şiir gibi taktiği oynayın. Yani oyunu takip etmeseniz cezalandırmaya mahkumsunuz. Bakın yemin ederim size abartıyorum. Şurada en az 3 tane 4 tane maçı maalesef giremedik. Bakamadık. Bir de çok geç bir maç olduğu için yapamadık. Sağlık olsun. Her yerde birinci biz olacağız diye bir şey yok. Her yerde herkesi yeneceğiz diye bir şey yok. Dediğim gibi el elden üstündür. Ama biz ne yapacağız? Takip edeceğiz. Bakacağız. Rakibi analiz edeceğiz. Gerisi de oyunun vicdanına kalmış. Allah'a emanetsin. Kendine iyi bak.